sabah uyanıyorsun ve gördüğün rüya günler sonra aynen yaşanıyor. Bu bir tesadüf mü? Yoksa zihnin zamanın perde arkasına mı sızdı? Bazı insanlar rüyalarında gördükleri olayları birebir yaşadıklarını söylüyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bugün sizi rüyaların sırlarla dolu dünyasına davet ediyorum. Çünkü bazı rüyalar sadece gece yaşanmaz. Bazıları geleceğin kapısını aralar. Bu videoda rüyaların geleceği gösterip göstermediğini hem bilimsel gerçekler ışığında hem de spiritüel öğretiler eşliğinde keşfedeceğiz. Zihnimiz geleceği tahmin mi ediyor yoksa zaman çizgisinin dışına mı çıkıyoruz? Eğer sen de zaman zaman ben bunu daha önce rüyamda görmüştüm diyorsan hadi gel birlikte bu gizemin kapısını aralayalım. Like and subscribe. Rüyalar. Yüzyıllardır insanlık için bir gizem. Antik uygarlıklardan günümüze kadar rüyaların yalnızca içsel bir deneyim değil, aynı zamanda geleceğin bir habercisi olduğuna inanan milyonlarca insan oldu. Peki bu gerçekten mümkün mü? Yani bir insan henüz yaşanmamış bir olayı rüyasında nasıl görebilir? Bilimsel olarak bu fenomenin adı déjà reve'dir. Déjà reve daha önce rüyada görmek anlamına gelir. Yani Fransızca bir kelimedir. Önceden rüyamda gördüm anlamına gelir. Bu déjà vu'dan farklıdır. Déjà vu'da tanıdık gelen bir sahne yaşarsınız. Ancak bu sahneyi nereden hatırladığınızı bilemezsiniz. Fakat déjà reve'de kişi çok nettir. Ben bunu daha önce rüyamda görmüştüm der. Yapılan beyin araştırmalarında bu fenomenin gerçekten var olduğu kanıtlandı. 2020 yılında yapılan bir EEG çalışmasında bazı deneklerin beyinlerinde rüyalar sırasında zamansal ön belleğe dair anormal bir aktivite gözlemlendi. Bu da zihnin gelecekte yaşanabilecek olayları olasılıksal olarak simüle ediyor olabileceğini düşündürüyor. Peki bu nasıl olabilir? İnsan beyni özellikle rüya sırasında geçmiş deneyimleri, duyguları ve olasılıkları birleştirerek bir gelecek senaryo simülasyonu yaratır. Bu mekanizma evrimsel olarak hayatta kalabilmemiz için gelişmiştir. Olası tehlikeleri önceden deneyimlemek ve zihinsel olarak hazırlıklı olmak için. Ancak bazı durumlarda bu senaryolar gerçek hayatla birebir örtüşüyor. İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Peki ya zaman dediğimiz şey düşündüğümüz gibi doğrusal değilse kuantum fizikçilerinin bir kısmı zamanın yalnızca insan algısına özgü bir yapı olabileceğini savunuyor. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek sadece bizim lineer algımızla sıralanmış olabilir. Eğer zaman tek bir düzlemde değilse o zaman rüya sırasında zihnin gelecek veri alanına erişmesi teknik olarak mümkün olabilir. Rüyalar bilinçaltının en saf, en filtresiz haliyle konuştuğu alandır. Ve bilinçaltı zaman gibi kavramlarla sınırlı değildir. Bazı ezoterik öğretilere göre rüya sırasında kişi zaman dışı bir alana geçiş yapar. Bu alan akaşik kayıtlar olarak adlandırılır. Akaşik kayıtlarla ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ancak bu videoda da biraz bahsedelim. Akaşik kayıtlar tüm geçmişin ve geleceğin enerji düzeyinde kaydedildiği evrensel bir hafıza alanıdır. Ve bazı rüya görme anlarında bu kayıtlarla tesadüfi ya da bilinçli temaslar gerçekleşebilir. Hiç yaşanmamış bir olayı önce rüyanızda yaşayıp sonra gerçek hayatta deneyimlediğiniz oldu mu? Belki de bu rüya yalnızca bir görüntü değil, gelecekten gelen bir fısıltıdır. Rüyaların kehanet gibi göründüğü bu olaylarda bilim tamamen sessiz mi kalıyor? Tabii ki hayır. Aslında modern nörobilim bu gizemi farklı bir bakış açısıyla açıklamaya çalışıyor. İnsan beyni 7/24 çalışan bir olasılık motorudur. Uyurken bile geçmiş verilerden, deneyimlerden ve korkulardan yola çıkarak geleceğe dair senaryolar üretir. Bu senaryolar REM uykusu sırasında rüya olarak
zihnimize yansır. Örneğin işten çıkarılmaktan korkan bir kişi rüyasında bu senaryoyu yaşayabilir. Ancak birkaç hafta sonra gerçekten işten çıkarılırsa kişi şöyle der: ben bunu rüyamda görmüştüm. Bilim insanları bu durumun beynin olasılıkları tahmin etme yeteneğiyle ilgili olduğunu söylüyor. Predictive Processing Theory, yani öngörücü beyin teorisi. Bu teoriye göre beyin yalnızca gelen verileri yorumlamaz. Aynı zamanda bir sonraki anda ne olabileceğini aktif şekilde tahmin eder. Yani beynimiz aslında zamanın biraz ilerisini sürekli simüle eder. Rüyalarda ise bu sistem daha özgür çalışır. Sansürsüzdür. Bu nedenle bazı tahminler birebir gerçeğe dönüşebilir. Bilimsel araştırmalar, insanların günde ortalama 4 ila 6 arasında rüya gördüğünü söylüyor. Bu yılda yaklaşık 1500 ila 2000 arasında rüya demek. Bu rüyaların çoğu unutulur. Ancak bazıları gerçeğe benzediğinde hafızada kalır. Bu da benim bu rüyam çıktı algısını güçlendirir. Bu fenomene seçici hatırlama adı verilir. Yani beynimiz anlamlı gelenleri tutar, diğerlerini unutur. Peki rüyaların epifiz beziyle bağlantısı nedir? Spiritüel geleneklerde üçüncü göz olarak bilinen epifiz bezi, bilim dünyasının da ilgisini çeken bir yapıdır. Epifiz bezi melatonin üretir ve uyku-uyanıklık döngüsünü yönetir. Ancak bazı araştırmalar bu bezin rüyaların derinliği ve yoğunluğu üzerinde etkisi olduğunu öne sürüyor. Bu da bazı kişilerin neden çok canlı ve sembolik rüyalar gördüğünü açıklayabilir. Jung'a göre rüyalar yalnızca bastırılmış duygular değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışından gelen bilgi akışıdır. Ve bu bilgi akışı zamanın ötesinden de gelebilir. Ona göre bazı rüyalar kişisel değil, evrensel mesajlar içerir. Bu rüyalar doğrudan değil, semboliktir. Ancak sezgiyle çözülür. Özetle bilim, rüyaların geleceği öngördüğünü doğrudan kabul etmese de beynin potansiyel olayları tahmin etme kapasitesi bazen rüyaların kehanet gibi görünmesine neden olabilir. Ancak tüm rüyalar böyle değildir. Bazı rüyalar belki de gerçekten zamanın sınırlarını aşan bir şeyler taşır. Evet, konuyu bilimsel yönden ele aldık. Peki bu konuyla ilgili spiritüel ve ezoterik bakış açısı nedir? Rüyaların geleceği gösterme gücüne biraz da kadim öğretiler, tasavvuf, ezoterik bilgiler ve doğu felsefeleri üzerinden yaklaşalım. Bilimin henüz açıklayamadığı bazı şeyler vardır. Ama insanlık binlerce yıldır bu gerçekleri hisseder. Rüyalar da işte böyle bir alandır. Kadim uygarlıklar, spiritüel öğretiler ve gizemli okült bilgiler rüyaları yalnızca bilinçaltının sesi değil, gelecekten gelen mesajların kaynağı olarak da kabul eder. Tasavvuf geleneğinde bazı rüyalar sadık rüyalar olarak adlandırılır. Bunlar Allah katından gelen uyarılar, rehberlikler veya haberlerdir. Özellikle de seher vakti görülen rüyaların gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu söylenir. Hz. Muhammed'in hadislerinde yer alan bu inanç, rüyaların sadece içsel değil, ilahi boyutu da olduğuna işaret eder. Tibet'te ve Hindistan'da uygulanan rüya yoga tekniği, uykuda bilinçli kalmayı ve rüyaları kontrol etmeyi öğretir. Bu öğretiye göre rüyada farkındalık kazanıldığında ruh zaman dışı alanlara, diğer yaşam boyutlarına ve geleceğe ait bilgi kayıtlarına erişebilir. Buralardan alınan bilgiler kişiye sezgi ya da sembollerle döner. Az önce akışik kayıtlardan bahsetmiştik. Evrendeki her duygu, düşünce ve olayın
enerji düzeyinde kaydedildiği bir bilgi alanı olduğunu söylemiştik. Rüya esnasında özellikle de çok derin bir trans halindeyken bazı kişiler bu alana temas eder ve geçmiş ya da geleceğe dair görüntüler alabilir. Bu nedenle bazı rüyalar gerçek yaşamdan bile daha gerçek hissettirebilir. Spiritüel inançlara göre hepimizin içinde yüksek benlik olarak bilinen ilahi yönümüz vardır. Yüksek benlik zamanla sınırlı değildir. Yani geçmişi de geleceği de aynı anda görebilir. Rüyalar işte bu yüksek benlikten gelen mesajların bilinçaltı aracılığıyla bize aktarıldığı kapılar olabilir. Astral seyahati deneyimleyen pek çok kişi bedenin dışına çıktığında geleceklerine dair bir takım sahneler gördüklerini belirtmişlerdir. Bu deneyimlerde zaman tamamen bükülür ve kişi adeta farklı bir gerçekliğe geçer. Eğer bu deneyim rüya anında yaşanıyorsa bazı insanlar bunun gelecekten alınan enerji izleri olduğunu düşünür. Bilim bize nasıl sorusunu anlatır. Ama spiritüel öğretiler nedeni hissettirir. Belki de bazı rüyalar yalnızca bir gece düşü değil, zaman dışı bir rehberliğin parçasıdır. Peki bazı insanlar neden rüyalarında geleceği görme konusuna daha yatkındır? Yani neden herkes değil de yalnızca bazı kişiler bu tür deneyimler yaşar? İşte bilimsel ve spiritüel kaynaklara göre geleceği rüyada gören insanların ortak özellikleri. 1. Yüksek sezgi gücü. Bu kişiler genellikle normalden daha sezgisel olarak tanımlanır. Yani olayları önceden hissetme, bir ortama girdiğinde enerjileri algılama gibi yetilere sahiptirler. Bu kişilerin rüyaları da sıradan değil, derin, sembolik ve yoğun duygulu olur. 2. Duygusal hassasiyet. Bu kişiler çok şey hisseder. Empatiktirler. Başkalarının duygularını kendisininmiş gibi hissedebilirler. Bu yoğun duygusal yapı rüyalarda da yüksek frekanslı bilgilere açılmalarını kolaylaştırır. Çünkü bilinçaltı filtreleri çok incedir. 3. Canlı ve detaylı rüya görme. Geleceği rüyada gören kişiler genellikle rüyalarını çok net ve detaylı hatırlar. Koku, renk, diyaloglar, hatta dokunma hissi. Rüyaları adeta gerçek hayat gibidir. Bu da rüya ile gerçeklik arasındaki köprüyü inceltir. 4. Rüya günlüğü tutan ve farkındalık geliştirenler. Rüya günlüğü tutan insanlar bilinçaltı ile aktif bir iletişim kurar. Bu da onları zamanla daha açık bir kanal haline getirir. Çünkü zihnin öğrenme mekanizması şudur. Sen önem verirsen o derinleşir. Rüyalarını ciddiye alan insanlar dolayısıyla daha fazla mesaj alır. 5. Spiritüel uyanış ve içsel yolculuk içindekiler. Birçok örnek gösteriyor ki yaşamda derin bir dönüşüm sürecine giren kişiler, yani içsel yolculuk yapanlar, yüksek farkındalıkla birlikte rüyalarında da geleceğe dair ipuçları almaya başlıyor. Sanki evren onlara yoldan sapmamaları için önceden işaret gönderiyor. Peki siz bu özelliklerden kaçına sahipsiniz? Mesela daha önce bir rüyanız gerçekleştiyse o rüyayı detaylı hatırlıyor musunuz? Belki de siz zamanın perdesini aralayanlardan birisinizdir. Peki, kuantum teorilerine göre zamanı aşmak gerçekten mümkün mü? Hepimiz zamanı doğrusal bir çizgi olarak yaşarız, değil mi? Geçmiş, gelecek, şimdi. Geçmiş, şimdi, gelecek. Peki, ya bu algı sadece bizim bilinç düzlemimize aitse? Kuantum fiziği zamanın aslında çok daha esnek ve çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Rüyalarımız da işte bu esnekliğe kapı aralayabilir. O halde akıllara şu soru geliyor. Zamanın doğası lineer mi yoksa döngüsel mi? Klasik fizikte zaman tek yönlü akar. Ancak bazı antik kültürler zamanı bir daire ya da döngü olarak görür. Örneğin Hint felsefesinde Kalpa, Maya'da Samsara. Eğer zaman döngüselse rüya sırasında zihnimiz başka bir zaman noktasına sıçrayabilir.
kuantum dolanıklık, birbirine bağlı iki parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun anlık etkileşim kurması demektir. Bazı araştırmacılara göre bilinç de kuantum seviyede dolanık olabilir. Yani rüyada zihin zamanın ötesindeki bir versiyonumuzla iletişim kuruyor olabilir. Konuya biraz da multivers yani çoklu evren hipotezi açısından bakalım. Evrende sayısız paralel evren olduğu fikri kuantum mekaniğinin olası sonuçlarından biridir. Rüya aşamasında zihin bu paralel evrenlerden gelen senaryoları deneyimliyor olabilir. Belki de gördüğümüz rüyalar bizim gerçek evrenimizde henüz yaşanmamış, ancak başka bir olasılık çizgisinde yaşanmış gerçekleri bize gösteriyor olabilir. Diğer yandan 2017'de MIT'te yayınlanan bir makalede beyin sinyallerinin yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda kuantum korelasyon içerdiği öne sürüldü. Bu durumda zihin non-lokal bilgiye yani mekandan ve zamandan bağımsız veriye erişebilir. Rüyalarda bu non-lokal bilginin bilinçaltına sızma anları olabilir. Özetle zaman doğrusal değil, çok boyutludur. Ayrıca bilinç kuantum düzeyde dolanık ve non-lokaldir. O halde rüya sırasında zihnimiz geçmiş, şimdi ve gelecek verileri aynı anda algılayarak gelecekten gelen anlık kesitleri deneyimliyor olabilir. Kuantum fiziğinin kapılarını araladık. Zaman çizgisi tek yönlü değil, evrenler arasındaki köprüler bilinç seviyemizde de var olabilir. Bu da rüyaların sadece renkli sahneler değil, zamanın ötesine açılan kapılar olduğu fikrini güçlendiriyor. Videoyu buraya kadar izlediysen bu konuyla oldukça ilgilisin demektir. Belki sen de gerçekten yaşanması muhtemel olayları rüyalarında görmek istiyorsun. O halde sana kendi rüyalarında geleceği yakalamak için 3 güçlü önerim var. Ancak öncesinde eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve değerli görüşlerini yorumlar bölümünde benimle paylaşmayı unutma. Yorumların benim için çok değerli. İşte kendi rüyalarında geleceğe açılan izleri yakalaman için uygulayabileceğin 3 güçlü öneri. 1. Rüya günlüğü tut ve düzenli olarak takip et. Her sabah uyandığında ilk iş olarak rüyanda ne gördüğünü bir deftere ya da telefonuna yaz. Yazarken de detay ver. Rüya nerede geçiyordu? Kim veya kimler vardı? Rüya sırasında ne hissettin? Hatırlayabildiğin tüm detayları önemli, önemsiz ayırt etmeksizin yaz. İlk etapta önemsiz gibi gelen detaylar birkaç hafta sonra yaşadığın olaylarla eşleşebilir. Şunu unutma, rüya düzenliliği arttıkça farkındalık da artacak ve bilinçaltın seni artık daha net yönlendirmeye başlayacaktır. 2. Uyumadan önce niyet et. Evet, rüyaları yönlendirmek mümkün. Uyumadan önce gözlerini kapatıp şu niyet cümlesini tekrar et. Bu gece rüyamda geleceğe dair bana önemli bir mesaj verilmesine niyet ediyorum. Uyanınca hatırlamayı seçiyorum. Bu bilinçli niyet zihin ve ruh arasında bir köprü kurar. Unutma, evrenle bağlantı kurmak ancak bilinçli bir çağrıyla mümkün olur. 3. Rüya sembolizmini öğren ve sezgilerine güven. Bu konuda kendini geliştirmek ve rüyalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak istiyorsan kanalımdaki Rüya Sanatı isimli oynatma listesine göz atabilirsin. Orada rüyalar hakkında bilmen gereken her şeyi hem bilimsel veriler hem de kadim öğretiler ışığında detaylı bir şekilde seninle paylaşıyorum. Ve paylaşmaya da devam edeceğim. Oynatma listesinin linkini de yukarıya bırakıyorum. Tıklayarak oradan da ulaşabilirsin. Her rüya açık bir dilde gelmez. Çoğu zaman sembolik mesajlar içerir. Yani rüyalar bizimle semboller aracılığıyla konuşur. Bu nedenle rüyalardaki sembollerin dilini bilmek çok önemlidir. Bu sembollerin anlamlarıyla da ilgili çok daha detaylı videolar çekeceğim elbette. İsterseniz şimdi birkaç örnek verelim. Örneğin rüyada yıkılan bir bina eski bir hayat yapısının sona erişini anlatır. Beyaz kuş bir haberi, deniz bilinçaltı ve derin duyguları sembolize eder. Semboller elbette önemlidir. Ancak en önemlisi o sembolün sana ne hissettirdiğidir. Bu arada kendi sembol sözlüğünü de oluşturabilirsin. Sezgilerin sana fısıldadıklarını asla hafife alma. Bundan böyle bir rüya gördüğünde o rüyayı yalnızca sıradan bir düş olarak mı göreceksin? Yoksa içinde geleceğe dair bir anahtar olup olmadığını fark etmeye
hazır mısın? Rüyalar bazen yalnızca uykunun getirdiği bir serap gibi görünür. Ama bazen öyle bir an olur ki gördüğün şey seni uyanıkken bile takip eder. Çünkü o yalnızca bir rüya değildir. Bir uyarıdır, bir sinyaldir. Belki de bir hatırlatmadır. Bugün birlikte gördük ki rüyalar hem bilimin hem de spiritüel dünyanın henüz tam manasıyla çözemediği en büyük sırlarımızdan biri. Ve sen bu videoyu izliyorsan belki sen de bu kadim sırrın bir parçasısın. Belki senin ruhunda zamanın duvarlarını aşmaya hazır. Ve eğer sen de bir gün rüyanı yaşarsan bil ki bu yalnızca bir tesadüf değil. Aynı zamanda bir davetti. Rüyaların şifrelerini çözmeye devam etmek istiyorsan takipte kal. Unutma, zihin uyanıkken düşünür ama ruh uykudayken konuşur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.